Herkese tekrardan merhaba dostlarım. Çok sıcak, güneşli bir günde tekrar birlikteyiz. Zaten belirtmiştim çalışmalarımız var diye. Şimdi klimamızın eksik gazını tamamladık. Fakat klimamızın performansını ben yeterli bulmuyorum. Soğutma performansı yeterli değil. Bunu da görüştüm kompresörden. Yani kompresörü şu an idare ettiğini ama ileride belki değişmesi gerektiğini vesaire söylediler. Aslında sorun bu da değil. Sorunu ben belirtmiştim. Şu aşağıda bir tane ünitemizin altında, şu evrak gözünün altında bir tane evaporatörün üzerinde termostat var. O termostatı bir bakayım diyorum, bir kurcalayayım. Muhtemelen devreye geç giriyor, girmiyor vesaire bazı sıkıntılar. Bir bakmak istiyorum ona. Durumu ne? Bir tane aftermarket termostat var orada. Ona bir bakacağım. Olmadı elimde bir tane yenisi var. Ondan değiştireceğim. Ya da bypass'la onu geçeceğim. Bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Bir bakayım şimdi durumuna göre. Bir değerlendirme yapıp size tekrar döneceğim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Torpido gözümüzün alt kapağını sökmek için yine gerekli malzemeleri yanımıza aldık. Bir tane vida burada. Bir tane aşağıda. Bir tane ve iki olmak üzere sağda ve soldalar. Şimdi bunları sökelim ve klima termostatımıza bir bakalım. Evet dostlarım. Evrak gözümüzü söktük ve işte görüyorsunuz mekanik klima termostatı. Bundan şüpheleniyorum ben. Bunun devreye girişinden çıkışından vesaire şüpheleniyorum. Bir bakayım bunun üstünde ayarları vesaireler ne durumda. Ona göre bir bakayım. Olmadı elimde yenisi var. Ondan değiştireyim. Daha farklıydı. Evet, PA 60-60S, PFA 66S bir şey. Bir deneyelim bakalım şimdi. Bu da burada beklesin. Ve bunları ben normal paralel bir geçiş yaptırayım. Bakalım sonuç ne olacak. Daha sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, mekanik klima tertibatını değiştirdik. Eski mekanik klima termostatı elimde. Aracın üzerindeki, söktüm onu. Yerine yeni getirmiş olduğum, AliExpress'te almış olduğum termostatı taktım. Fakat yani bu da çok büyük bir çözüm olmadı gibi geliyor bana. Sanki daha başka şeyler var. Sonuç pek değişmedi. Sadece parçayı yeniledik. Bunun normalde üzerinde, şurada şemada gördüğünüz gibi, şöyle göstereyim. Bakın şu yuvarlak, şu şekilde bir orijinal termostat olması lazım. Benim araçta onu sökmüşler. Onun yerinde yerler esiyor, görüyorsunuz. Yerinde şu parçalardan var. Gerçi aynı işlevi görüyor ama. Şimdi işin size garip tarafını anlatacağım. Yani sinir oluyorum. Bu sanayilerde gerçekten bu işten anlayan adam yok. Büyük klima servisine gidiyorsunuz. Termostattan bahsediyorum. Suratıma aval aval bakıyorlar. Klima termostatından anlayan adam yok. Abi diyor elektrikçi bir görsün. Ya elektrikçi ne anlar kardeşim? Sen klimacısın. Sen anlayacaksın. İşte bu gibi saçma şeylerden dolayı ben yetkili servisi her zaman tercih ediyorum. Hiç olmazsa yetkili serviste A'dan Z'ye aracınızın ne sorunu var bu görüyorlar. Ki bu sorunu da gene yetkili servis çözecek. Yani özel servisin çözemediği, benim çözemediğim sorunu ancak yetkili servis çözer ki hep böyle olmuştur. Bunu ben defalarca denedim, defalarca test ettim. Hep böyle oldu. Adamlar çünkü çok fonksiyonlu bakıyor denkleme. Bizim gibi tek taraftan uğraşmıyor. Bir de ellerinde adamların bir sürü olanak var. Bu işin ben size nereden çıkacağını anlatayım. Bu iş muhtemelen kompresörden, işte klima borularından, basınçtan, aracın içindeki kompresör basıncından vesaire çeşitli yerlerden, her taraftan, belki de klima radyatöründen bile çıkacak. Bunları daha sonra ele alacağız çünkü şu an buna gerçekten imkan yok, durum yok. Daha sonra ele alacağız dostlarım. Şimdilik bu şeyi kapatalım. Aparatımızı kapatalım. Aşağıdaki harita gözünü kapatalım. Daha sonra işimize bakalım. Görüşmek üzere. Şu aracımızın orijinal contası görüyorsunuz ama şu noktalarında yırtıklık, kopukluk mevcut benimkilerde. Bakın artık dağılmış, yırtılmış, işlevini yitirmiş bu. Bunu değiştireceğiz. Bunu bugün şöyle bir malzeme buldum aynısından. Gerçekten bizim contanın aynısı. Şöyle baktığınız zaman tamamen bizim contanın aynısı. Koruma plastiğine, bakalitine kadar. Fakat metre işi satılıyor bunlar. Şimdi bundan değiştireceğim çünkü artık bunun orijinali bulunmuyor. Dünyada arasanız çok zor. Ancak Tayland'da Fong'dan falan bulacaksınız. O da ikinci el olacak. 25 yıllık bir conta ne kadar iyidir. Bunu bir değiştireyim bakalım. Ondan sonra tekrar görüşelim. Şimdi söküm aşamasına geçiyorum. Sökmek için önce şu çıtayı çıkaracağız.
Ondan sonra bunu tek tek alacağız. Şuradaki ayak çatısını da açacağız. Klipslerinden gevşeterek daha sonra bunu buradan çıkaracağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere fitilimizi çıkartıyoruz. Eski fitil. Yırtık kırımı da dahil olmak üzere çok rahat bir şekilde çıkıyor. Evet işte orijinal 25 yıllık kapı fitilimizi alıyoruz. Şimdi yeni fitili takmayı deneyeceğiz bakalım. Her türlü şey bulunabiliyor. İnsan yeter ki araştırsın. Müthiş oldu. İşte sıfır bir fitil. Gerçekten mükemmel oldu. Şimdi kapı ışık bakalitimizi de takacağım. Tam anlamıyla süper oldu. Şöyle karşıdan da alayım size. Harika. Daha önce kapıda bir sıkıntı vardı. O da gidilmiş gibi gözüküyor. Çok iyi oldu yani bu sıkı kapanma. Gerçekten harika oldu. Açıkçası çok beğendim. Yavaş yavaş da fitil yerine oturacaktır ezildikçe. Daha da güzel olacaktır. Hepinize çok teşekkür ederim. Bugünün çalışmaları bunlar olsun. Sıcaktan gerçekten bunaldım çünkü. Bakalım. Fakat benim sağım solum belli olmaz. Yine başka işlere de imza atabilirim. Görüşmek üzere dostlar.